Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Merhabalar. İyi akşamlar, iyi akşamlar hepinize. Hoş geldiniz. Evet, bu akşam kitabın 29. sayfasından "Şurası bir hakikattir" diye başlayan bölümden devam edeceğiz. Ama başlamadan senin söylemek istediğin, aktarmak istediğin, özetlemek istediğin bir şey var mı Bilgehan'cığım? Valla dolu dolu gidiyoruz işte. Şu anda aklıma gelen bir şey yok. Zaten bu sayfalarda bayağı yüklü sayfalar. Bayağı karşımıza bir şeyler çıkacak. Yalnız arkadaşlardan hem bir aceleci olmamalarını rica ediyorum hem de e, bazı şeyleri birden fazla anlatıyoruz. Birden fazla değiniyoruz. Hatta kitap da aynı şeyi yapıyor. Yani bu o konuların çok önemli olduğunu gösteriyor aslında ve kavramak konusunda yani bir taraftan baktıysak belki başka bir şeyleri de anlatmaya, başka bir şeyleri de hatırlatmaya çalışıyor olabiliriz. Biz kitapta da okurken öyle okuyoruz çünkü. E, O yüzden fazla sıkılmadan yani tekrar ediyorsak fazla sıkılmadan daha işin içine girerek anlamaya çalışmalarını isterim arkadaşlarım. Yani biz de burada onlarla beraber öğreniyoruz. Çünkü aklımızın çok fazla kavrayamayacağı konulardan bahsedeceğiz bu akşam. Evet, Evet, o evet. zaman okumaya başlayalım. Şurası bir hakikattir ki, cevherlere birbirine nazaran daha bol imkanlara sahip ve daha üstün olan, dolayısıyla ruhların daha ileri ihtiyaçlarına cevap verebilecek kabiliyetler gösteren sonsuz kainatlar serisinin hiçbir parçası veya bütünü ruhlara erişemez. Bence burayı bir kere daha okuyalım. Cevherleri birbirine nazaran daha bol imkanlara sahip, daha üstün olan, dolayısıyla ruhların daha ileri ihtiyaçlarına cevap verebilecek kabiliyetler gösteren sonsuz kainatlar serisinin hiçbir parçası veya bütünü ruhlara erişemez. Nitekim ruhların da herhangi bir kainat cevherinden kaynaklanmış olmaları imkanı düşünülemez. Kainatlar ile, kainat cevherleri ile ruhlar arasında kesin bir erişilmezlik vardır. Bu erişilmezlik, ruhun ve kainat cevherlerinin mahiyetlerinden ileri gelir. Çünkü eğer ruhlar ve kainatlar birbirinden bir şeyler alıp verebilselerdi ve aynı mahiyette sahip aralarında ortak cevheri kıymetler bulunsaydı, ruh ve kainat ikiliğine gerek kalmazdı ve tekamülün de manası kaybolurdu. Yine kainat cevherlerinin de inkişafla veya başka bir yoldan birbirine intikal edecekleri düşünülemez. Bu cevherlerin birbirine geçmesi mümkün olmaz. Şu halde insanların akıllarına gelebileceği gibi bir kainat inkişaf ederek üst bir kainatı oluşturmaya doğru kayamaz. O kainat ancak sonsuz denebilecek geniş imkanlar içinde toplanır, dağılır ve tekrar toplanır, dağılır. Bu hal kimsenin akıl erdiremeyeceği bir ebediyettir. Eğer kainatların zamanla ve inkişafla birbirine inkılap edebilecekleri bir hakikat olsaydı, o zaman ayrı ayrı kainat cevherleri ve ayrı ayrı kainatlar kabul etmek lüzum ve zarureti ortada kalmazdı. Ve bir tek kainat ruhlara ebediyen bir tekamül ortamı olarak kalırdı. Fakat bu durum ruhun ebedi tekamül ihtiyacı kavramıyla uyuşmaz. Çünkü ne kadar sonsuz imkanları bulunursa bulunsun, mahiyeti değişmeyen, aynı cevher mahiyetinde kalan bir kainat, ruhun ebedi ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli olmaz. Böyle
Bir tek kainat kavramı ruhlar ile kainatın aynı kıymette ve aynı planda bulunması zorunluluğunu doğurur ki bu da ruh ve kainat ikiliğine ve tekamül fikrine tümüyle aykırıdır. Dolayısıyla tek bir kainat kavramı ruhun ebedi tekamülü kavramına uymaz. Sonsuz imkanları olduğu kabul olunsa dahi bir tek mahiyetin sonsuz kapsama sahip ruhun tekamülü karşısında vereceği sezgi başkadır. Birbiriyle kesinlikle benzerliği olmayan sonsuz mahiyetlerin, sonsuz imkanların vereceği sezgi yine başkadır. Ve ruhların ebedi tekamülü hakikatine layık olan durum, yani sonuna varılması söz konusu olmayan ebedi tekamül hakikatinin imkanlarına uygun gelen durum, ikinci durumdur. Yani birbirinden tümüyle ayrı mahiyetlerde olan ve her biri kendisine özgü, bambaşka karakterde sonsuz inkişaf imkanlarına sahip olan sonsuz cevherlerin mevcudiyeti durumudur. İşte ancak böyle sonsuz cevher mahiyetlerinin her birinde sonsuz tekamül devreleri geçirmesiyledir ki ruhların tekamüllerinin ebediyeti, hakikati, asıl manasını ve kıymetini bulur. Ruhların tekamüllerinin ebediyeti, hakikati, asıl manasını ve kıymetini bulur. Şimdi tabii yine başa dönerek birazcık bazı şeyleri hatırlatmak istiyorum. Bayağı bir bahsettiğimiz gibi şimdi biz ruhumuzun varlık kanalıyla madde üzerinde uygulama yapan bedeniyiz. Her birimizin kendine ait bir ruhu var ve varlık kanalıyla bu tesir alışverişiyle uygulamalar yapıyoruz. Memnun oluyoruz, olmuyoruz, ilerliyoruz, değişik uygulamalar yapıyoruz, hissiyatlara varıyoruz, olaylar yaşıyoruz insan olarak. Biz dünyada yaşıyoruz. Şu anki yaşam alanımız dünya. Ve dünya bir uzayın içerisinde, uzay dediğimiz, hatta kitapta da astronomik alem diye geçen bir maddi vasat içerisinde. Fakat karıştırılmamalıdır ki bu astronomik alem ya da uzay, hatta dünyamız bizim kainatımızın başı ve sonu değildir. Aslında sadece belki de bir noktasıdır, bir anıdır. Dünya hayatı, çok net olarak söyleyebiliriz ki aslında dünya hayatı dediğimiz bir yaşamdan da bahsetmiyorum. İşte 500-700 yaşamı kapsayan, 500-600 yaşamı kapsayan 70 bin yıllık bir dönemimizi içine alan, insan olarak yaşadığımız dönem dahi kainatsal zaman içerisinde, kainat içerisinde bir an, aslında bir nokta. Şimdi ilk önce bunu hissetmemiz lazım. Yani bunu sezinlememiz lazım. Bunu neden söylüyorum? Biz merkezcil anlayışa sahip insanlarız. Yani egoistik tarafımız çok yüksek olduğu için tüm insanlar böyle, yani bu kötü bir şey değil. Hayatta kalabilme içgüdüsünden başlayarak gelen bir şey bu. Etrafımızda döndüğünü düşünüyoruz aslında. İşte eski uzay modülleri de mekaniği de aslında yine her şeyin bizim etrafımızda döndüğü ile alakalıydı. Ancak şu anda çok iyi anlıyoruz ki bizim uzay dediğimiz ve dünya bunun yani noktası diyebileceğimiz sonsuz küçüklükte bir yer işgal eden dünyamız astronomik aleme göre nispetlendiriliyor. Esas burada kainat denilen olgu bunları da kapsayan
Ve bizim bu astronomik alem, hidrojen atomu aleminin görüntüsü olan astronomik alemin çok daha ilerisi olduğu ve çok daha berisi, yani gerisi olduğu konusunda bilgilere haiz olmuştuk. Yani amorf maddeden hidrojen atomu alemine kadar, ki o bizim işte şu anki durumumuz, yani şu anki alemimiz ve bundan sonraki vazife planları ve vazife çıkan yarı süptil maddeyi de kullandığımız geçiş alanlarıyla birlikte bir alemler zinciri var. Hani diyor ya, alemlerin Rabbi. Aynen öyle işte. Kainat bu alemleri kapsıyor. Burada alem kelimesini, kitapta alem kelimesini, dil olarak Türkçe'de alem kelimesini seçmesinin özel bir durumu var zaten. Bizim daha iyi anlayabilmemiz için aslında. Şimdi kainatımız bu alemleri kapsıyor ve kainatımızın ünite dediğimiz bir yöneticisi var ki bu vazifeli varlıkların ilerleyerek, gelişerek, tekamül ederek, ruhlarının tekamül etmesiyle bir vahdet hali. Şimdi anlıyoruz ki buradan bu kainat da tek değil ruhlar için. Daha önceden de konuşuyorduk da şimdi tekrar ediyoruz. Anlıyoruz ki bu kainat da tek değil. Ve hatta cevherleri birbirine nazaran daha bol imkanlara sahip ve daha üstün olan diye bahsettiği başka kainatlar da olduğu ortaya çıkıyor. Ve bunu şöyle anlamayalım. Ruh şu anda bu kainatta, bizim şu anda yaptığımız, uygulama yaptığımız kainatta bulunuyor. Burada işini bitirince taksi, otobüs gibi diğer durağa geçecek. Bu anlayış zaten tam bir lineer anlayış. Yani bırakın kainat üstü anlayışı, vazife, yani idraki zaman anlayışına bile uymuyor zaten. Yalnızca sati zaman, yani bizim dünyada tik tok saat saniyelerinin zamanından başka bir şey değil. Saat 7.30'da, 8'de, 8.30'da, 9'da geçer otobüs. Bu anlayıştan başka bir şey değil. O zaman şunu aklımıza koyacağız. Ruh öyle bir cevhere sahip ki bir defa bu sonsuz sayıda dediğimiz kainatların cevherlerini her an için ve asli zaman içerisinde, bunları ileride daha rahat anlayacağız. Anlayabildiğimiz kadar daha rahat sezeceğiz diyelim. Asli zaman içerisinde uygulamalar yapıyor. Asli zaman içerisinde uygulamalar yapıyor. Şimdi bu şu demek değildir. Yani birini bitirip diğerine geçmek değildir. Bunu netleştirdik herhalde. Ve aynı zamanda da bizim kainatımızın cevheri bizim sandığımız gibi de, yani en muhteşem varlıklar biziz. Kullandığımız kainat da, maddesi de en muhteşem cevhere sahip ve ruhun da yalnızca muhtaç olduğu cevher budur pozisyonu yok. Bir defa o yalnızca budur'u da unutmamız gerekiyor. Geri kalan aşağıdaki paragrafta da onu anlatıyor. Hayır. Bunun gibi birçok kainat, yani sonsuz kainat var ve ruhların ihtiyacı, cevhersel ihtiyacı, bütün o cevherlerin işleyişini anlamak, uygulamak üzerine. Bunlar üzerinde tekamüller sağlamak üzerine. İlk önce bu dizilimi anlamamız lazım. Daha doğrusu bir dizilim olmadığını ve bir kapsayış olduğunu, ama bu kapsamanın da iç içe değil, aynı anda her yerde ve tek bir yerde anlayışını oluşturmamız lazım. Bu evet biraz kuantuma benziyor ama kuantum bunun çok daha altında kalan çok daha kaba bir bilgisi aslında.
kuantum hidrojen atomu seviyesinin aslında bilgisi, madde bilgisi. O yüzden her şeyi de kuantuma bağlamamak lazım. Çoğu şeyi kuantuma bağlamamak lazım hatta. Yani kuantum önemli bir konu ama mesela bu konuştuklarımızla kuantum fiziğinin hiç alakası olamaz. Çünkü zaten fizik dediğimiz maddeyle ilgili, fakat öbür kainatların cevherleri maddeyle alakası yok. Hatta maddeden çok daha bol imkanlara sahip diye geçiyor burada. Özellikle kopya aldım, hemen dönüp bakıyorum. Daha üstün olan ve imkanlara da daha bol imkanlara da sahip olan cevherleri var. Evet. Şimdi bu oluşumu ve bizim de bunun içerisindeki pozisyonumuzu daha iyi bir anlayalım. Yani her şey bizim için yaratılmış değil. Bu böyle değil. Ama madde kainatındaki kendi ruhumuzun ihtiyacı olan uygulamalar ve tesir akışları ve olayların oluşumu, evet, ruhumuzun ihtiyacına yönelik ve onun için olmuştur. Onun için olmaktadır. Her birimiz için yani. Her birimizin ruhu için olmakta. Orası doğru. Fakat bu kainatlar zaten var yani. Zaten derken bakın yine zamandan bahsettim. O bile şeysiz kalması lazım. Yetersiz kalması lazım. Şimdi kainatları bu şekilde ilk önce bir şeye koyalım. Sezgilerimizin bir yerine koyalım. Sonra burada aldığım bazı, yani işaretlediğim bazı yerler var. Evet. Şimdi bu lineer anlayıştan kurtulduğumuzda da zaten bir kainatın inkişaf edip, yani gelişip diğer bir kainata geçişi söz konusu değil. Veya aynı an, yani aynı anda diyelim olan bu uygulama, kainatlarla ilgili ruhun uygulaması paralel evren şeyi de değil, teorisi de değil. Aman o paralel evren teorisi zamanla ilgili bir teori zaten. Evren kelimesi çok güzel oldu. Bu yeni baskılarda kainata çevrildi. Bunu anlatmakta hiçbir zorluk çekmiyor zaten. Evren, paralel evren anlayışı da değil. Demin anlattığım işte birçok kainatın olması. Zaten ona ayrı cevherlere sahip. Yani maddesi yok. Madde diye bir şey yok. Ama ne var bilmiyoruz yani. Nasıl bir yöntem var bilmiyoruz. Şimdi aynı zamanda da kainatların, yani madde kainatından daha gelişmiş cevherler olduğunu söylüyor ya. Yani bizim bu madde kainatını da biz geliştire o öbür gelişmiş cevhere çıkartmıyoruz. Böyle bir şey yok. Peki ne var? Geliştire bir şeyler gelişiyor ve yani dağılıyor ve tekrar toparlanıyor. Dağılıyor ve tekrar toparlanıyor. Şimdi burada bir şey daha değinmek istiyorum. Biraz uzun konuştum ama işimiz konuşmak şu anda. Gelmişken söyleyelim. Dağılıyor, tekrar toparlanıyor ve tekrar dağılıyor. Bu bu anlatma yöntemi din kitaplarında da vardır. Yani medyonomik anlatışta bu döngünün hep böyle devam ettiğini anlatır. İşte Bakara 28'de falan reenkarnasyonu anlatırken de bu yöntemi kullanır. Toplanır, dağılır ve tekrar toplanır, dağılır. Yani bu döngüyü tamamlar. Artık bunun başka bir anlatımı yok. Bir döngü var yani. Özetlersek sonuçta görüyoruz ki ruhların bizim bilemediğimiz tekamül ihtiyaçları için sadece bizim kainatımız değil, farklı birbirine nazaran imkanları değişen ve cevherleri farklı olan sonsuz kainatlar var. Ve burada tabii en önemli olan altı çizilen noktalardan bir tanesi de nasıl madde ve ruh direkt ve bir ilişki içerisinde olamıyordu ve en direkt olarak ancak bağlantıya geçebiliyordu. Diğer kainatlar ile de ruhların bağlantısının direkt olmadığını, hiçbir şekilde kainatların ruha erişemeyeceği vurgulanıyor. Yani bu bize de tabii şunu da aslında ifade ediyor.
Biz bu kainatı hani tamamlayacağız, üniteye ulaşacağız, kainatın en üst noktasına, idrakler birliğine gideceğiz ve hani ruhumuza kavuşacağız gibi farklı bazen yazılarda, yorumlarda buna rastlıyoruz. Hani bu kainatı bir şey yapıp ruhumuza nasıl kavuşacağız vesaire diye. Bunun da aslında hiçbir şekilde mümkün olmadığını, bizim kainatımızın içerisinde zaten sonsuz bir ilerleyişle yukarıya doğru giderken hep hani o ilişkilerin en direkt gerçekleşebileceğini, böylece diğer kainatlarla ruhların da aslında kesin erişilmezlik diyor. Yani bir de bunu vurgulayarak altını çizmiş. Ne diyor? Kainatlar ile, kainat cevherleriyle ruhlar arasında kesin bir erişilmezlik vardır. Yani bu da ruhun cevheriyle kainat cevherlerinin de mahiyetlerinin farklılığından ileri gelir diyor. Yani böylece ruhun apayrı bir noktada, zaten bizim kainatımızın dışı ve kainatımızın üstü bir hakikat olarak ne yapmıştı? Tanımlanmıştı. Bu kısımlarda bunların daha da ne yapıyoruz? Netleştiğini de görüyoruz. Biraz Birkaç şey daha. istersen o alt kısma, oralarda bakalım önemli vurgulayacağımız bir şey var mı diye. Bir şey eklemem lazım. Tabii burada cevher diyoruz da farklı bir şey mi söylüyoruz? Aslında hiç farklı bir şey söylemiyoruz. Amorf madde kainatının cevheridir. Ve madde kainatında amorf maddenin varyasyonları ve harekete geçmiş, asli prensibin tesirleriyle harekete geçmiş varyasyonlarıyla ruh tekamül eder. Varyasyonları üzerinde çalışarak ruh tekamül eder. Ve madde kainatının cevherinin ruhun cevherine ulaşamaması demek, işte bu iki cevherin, yani amorf madde ile ruh arasındaki temassızlığı, ulaşılamamazlığı belirtiyor. Fakat bizim varlığımız gelişirken ve şu anda hatta iki yönü var. Bir aktivite tarafı var. Şimdi böyle kelimeler kullanalım. Bir aktivite tarafı var. Uygulama üzerinde, yani madde dünyada, mesela biz insanlar dünyada yaşamlarımızla, aktivitelerle bir uygulama yaparak bir tarafımız var ve bunun manaları, anlamları olarak da ruhsal taraflı olan varlıksal bağlantımız var. İşte bizim temasımız, yani direkt olmamakla beraber, bu arada yine asli prensip kanalıyla bizim temasımız, ruhumuzla olan birliğimiz bu mana tarafında oluşacağız. O nedenle de gene hep sezgiye vurgu yapmış. Hani tekrar dönecek olursak, hani dönüyor dolaşıyor ve her zaman için diyor ki bu bir sezgi, yani ruhun tekamülü karşısında sonsuzluk, kainatların sonsuzluğu, bir kainatın içerisindeki inkişafını, maddenin inkişafının sonsuzluğu ve o geldiği noktada ancak bunu hani sezebilirsiniz diye de defalarca bize aynı şeyi ne yapacak? Söyleyecek. Devam edelim istersen. Tabii ki. Evet. Ruhun tekamülünün ebediyetine kabul etmek bir zorunluluktur. Çünkü hiçbir adla anamayacağımız, sezgimizin dahi hiçbir şekilde ulaşamayacağı o erişilmezliklerin erişilmezliği, ruhların hiçbir zaman olup bitmiş bir hale, mutlak kemal haline giremeyeceklerini ve ebediyen tekamül ihtiyaçlarından kurtulamayacaklarını zorunlu kılar. Şu halde kainatların ruhlara erişilmezliğini zorunlu kılan etken, ruhların ebedi tekamülden kurtulamamaları hakikatini de zorunlu kılar. Ruhların ebedi tekamülünü zorunlu kılan etken de ruhların asli prensibe
hiçbir zaman erişemeyecekleri hakikatinin bir zorunluluğudur. Ruhların asli prensibe erişememelerini zorunlu kılan etken ise her şeyin üstünde ve bütünlerin bütünü olan, her şeyle en ufak bir ilişkisi dahi söz konusu olmayan, akıllara, hayallere, hislere girmeyen, hiçbir adla ifadesi mümkün olmayan, yalnız burada büyük bir zaruret içinde ancak bir defaya mahsus olmak üzere sözcüğe hiçbir mana yüklemeksizin bir dünya sözcüğüyle anacağımız Allah'ın erişilmezliklerin erişilmezliği zorunluluğudur. Bu hakikati tereddüt etmeden ve tartışma konusu yapmadan böylece olduğu gibi kabul etmek de zorunlulukların en büyüğü ve selamet yolunun tek yönüdür. Evet. Erişilmezliklerin erişilmezliği, Hı hı. mutlak kemal haline ruhların da giremeyeceği, ruhların da ne kadar tekamül etse de asli prensibe ulaşamayacağı, burada hani çok önemli altı çizilmesi gereken nokta. Yani burada neyden bahsediliyor? Asli prensibe isim koyuluyor. Asli prensip mekanizmasına isim koyuluyor. Asli prensibe. Erişilmezliğin erişilmezliği sezgilerin en önemlilerinden birisiydi. Erişilmezliklerin erişilmezliği demiyor burada. Erişilmezliğin erişilmezliği diyor. Bunu şu anda öyle açıklamadan bunun böyle olduğunu ve burayı okurken de zaten demiştim. 31. sayfayla burası çok alakalı demiştim. Erişilmezliğin erişilmezliği olan bu büyük hakikati sembolik bir adla asli prensip diye anacağız. Yani bu asli prensip, bu prensipler bütünü burada sembolik bir adla isimlendiriliyor. Bitti. Asli prensip ismi koyuluyor. Ve asli prensip ismi ve bu mekanizma, bu sistem tamamı, komple sistemin kendi oluyor aslında. Defalarca da adlandırılıyor, defalarca kullanılıyor. Bu sayfada bile belki 5-10 kere kullanılıyor. Yani bir kere kullanılmıyor. Birçok sayfada birçok kez kullanılıyor. Asli prensip budur ama. Şimdi bu husustaki hiçbir şey için zorlamadan kendimizi bu husustaki anlayışımızı geliştirmek açısından şunu anlamalıyız ki bütün ilahi kavramları insanların idrak derecelerine ve özellikle sezgi kabiliyetlerine bırakıyoruz. Bakınız burada şifreyi veriyor aslında. Bu zekayla, bilgiyle, akılla, çalışkanlıkla, ruhsal gelişmenin ne kadar ortaya çıkmasıyla filan hiç alakası yok. Hiç kafanızı yormayın. Siz nasıl hissediyorsanız onu orada tutun şu anda. Nerede hissediyorsanız orada tutun. Ancak bu anlayışlar her zaman için gelişmeye muhtaç ve mahkumdur. Özellikle o 31. sayfada bahsedilen Allah anlayışı her zaman için gelişmeye ve hep bir basamak yukarıda kalmaya, hep bir basamak daha yukarıda ve basamakların hepsini kapsamaya muhtaç, yani mecburdur. Anlayışımızda bunu yerleştirmemiz lazım. Ve gelişmemiz hangi noktadaysa bizim ilahi anlayışımız, ilahi yönetici, bakın ilahi yönetici diyorum. Dinde de hep yöneticiden bahseder. Burada size sorarım. Asli prensip midir yönetici? Yoksa o 31. sayfada bahsedilen Allah mıdır? Asli prensiptir. Ama Allah bahsedilemeyecek kadar bunların kapsayıcısıdır zaten. Şimdi, çünkü bu dinden gelen bir alışkanlık.
Yöneten Allah'tır. Aslında İslam dininde de çok derin yapılan eskiden, şu anda kimse İslam dininde o kadar derin konuşamıyor da düşünemiyor da açıkçası, ama veya düşünse de telaffuz edemiyor, söyleyemiyor. Ama işte o en parlak dönemlerinde İslamiyet'in bu yönde, yani bizim bu asli prensip, kanunlar ve Allah anlayışı yönünde bir tez ve kuvvetli savunucuları olan bir anlayış zaten vardı. Anlayabilmişlerdi. Yani İslamiyet'ten de bunu çıkarabilmişlerdi aslında. Ama insanların işine ne geliyor? Yani bizlerin işine ne geliyor? Yönetici olsun, o ve insani olsun, insani sıfatları olsun, kızgın olsun, sevgili, seven olsun, kuvvetli olsun, ne bileyim ben, affedici olsun. Hep insani şeyler bunlar. Tamam, insanlarda örnek olması içindir de, ama yöneticinin de bu şekilde sıfatları oluyor. Bunların hepsi aslında maddi sıfatlar, dikkat ederseniz, ve maddeyle ilgilidir. Maddi e, yönetim kademesiyle tamamen alakalıdır. Asli prensiple bile alakalı değildir yani. Şimdi asli prensip çok daha üst seviyede, ünitenin çok daha üst seviyesinde olması gerekenleri bilen, yani icaplara sahip olan ve bu icapların madde kainatında nasıl tesirler haline geleceğini bilen ve e, yönlendiren ve bu sayede de o vazife planındaki ve ünitedeki tüm o hallerin, vazifeli varlıkların bundan eğitim aldığı ve ruhların geliştiği bir sistemden bahsediyoruz. Yani bu en eskiden bugünlere getirdiğimiz bu anlayışı, Allah anlayışını, Tanrı anlayışını diyelim. Allah çünkü burada özel bir kelime bu sayfada, 31. sayfada. O yüzden Allah anlayışını demeyelim, Tanrı anlayışını diyelim. Biz hangi seviyedeysek o şekilde anlamaya mecburuz. Ve bu çok normaldir. Bu konuda üzerinde bir kez daha tereddüt etmeden, tartışmadan geçmemiz gerekir. İşte 31. sayfadaki o paragrafta da ondan öyle söylüyor. Yani bu tartışılacak bir konu değil. Sen öyle mi anlıyorsun arkadaşım? Tamam, öyle zaten. Ben böyle mi anlıyorum? Zaten öyle. Burada hiçbir problem yok. Ama bilgi olarak ve verilen ipuçlarıyla bir defa erişilmezliğin erişilmezliğidir asli prensip. Sembolik akla asli prensip diye koyacağız bu düzenin, kanunların adına, kanunların yöneticinin adına asli prensip diye koyacağız. Ve bu kitabın her yerinde de bunu tartışma konusu yapmadan böylece olduğu gibi kabul etmek de zorunlulukların en büyüğü ve selamet yolunun tek yönüdür. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Bu konu kitabın ilerisinde daha iyi anlaşılacak. Çünkü ileri noktalarda bir kader prensibinden, nedensellik prensibinden, işte bir zaman prensibinden, onların nasıl gene kainat üstü o prensiplerden, asli prensiplerin o icaplarıyla nasıl saçaklanarak geldiğinden bahsedecek. Bence bu konuyu da hani nasıl dediğin gibi sezgi olarak aldıktan sonra hani bir kenara koyup sonra bütününü gördükten ve sindirdikten sonra tekrar dönüp hissetmek daha kapsayıcı olacaktır. Bir şey söylüyordun herhalde. Ya çok özür dilerim. Tutamadım kendimi. Allah kelimesiyle ilgili alışkanlıklarımızı önce silmemiz lazım. Sonra bu paragrafı bir daha okumamız lazım. Yani anlayış alışkanlıklarımızı silmemiz lazım, dinlerden kaynaklanan. Ondan sonra bir daha okumamız lazım. Yani işin artık ulvi tarafı bile kalmıyor. Ulvi şey kalıyor, böyle, yani hiç kalıyor.
Evet. Peki. O zaman ilerleyelim. Fena da Valla ilerleyesim gelmiyor ama ilerleyelim. bakalım. Yani Biyoloji, burayı bırakmak istemiyorum ama neyse kalsın orada kalsın. ruhların tekamüllerine yönelik olarak asli prensipten gelen icaplar, kainatımızın üst sınırlarından içeri, bu ifadeler semboliktir. Yani kainatımızın üst sınırlarından içeri girerek kainatta tesir şeklinde tecelli ederler. Yani belirirler, görünürler, tezahür ederler. Ve kainatın bilemediğimiz üst sınırlarında ileride yine söz edeceğimiz üniteden süzülerek madde kombinezonlarının sonsuz inkişaf ve kabiliyet imkanlarına göre onları ve kendilerini çeşitli formasyonlara, transformasyonlara ve deformasyonlara uğrata üstten itibaren aşağılara doğru yayılarak, dağılarak inerler ve varacakları noktalara ulaşarak orada ruhların ihtiyaçlarına göre tezahürlerini göstermek suretiyle ruh cevher arasındaki en direkt alışveriş fonksiyonlarını sonuçlandırırlar. Hangi varlıktan, hangi kademeden geçerse geçsin, her tesir muhakkak bir icabı taşımaktadır. Bu icap da tesirlerin eriştikleri kademedeki maddelerin veya varlıkların tabi oldukları ruhların tekamül ihtiyaçlarını içerir. Şu halde kainatın bu tesirlerden özgür bulunan hiçbir zerresi yoktur. Tekrar ediyoruz. Mahiyetini, neden ve sonuçlarını madde kainatımızın kesin ve doğal imkansızlığı yüzünden asla takdir edemeyeceğimiz ve bilemeyeceğimiz ruhların ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların kainatımıza düşen bir payı olarak kabul ettiğimiz tekamülleri, yüksek prensiplerin icapları gereğince kainattaki tatbikatlarla sağlanır. Bu gayenin yerine getirebilmesi için asli prensipten gelen icaplar kainatın üst kademesini kaplayan üniteye yayılırlar ve orada bu tesirler bir vahdet oluştururlar. Böylece üniteyle birleşmiş olan bu icaplar tesirler halinde üniteden süzülüp her varlığın ihtiyacına uygun olarak kainat içindeki topluluklara, bireylere, maddelere ve varlıklara, en küçük zerrelere kadar bütün madde cüzlerine dağılırlar. Ve onlarda çeşitli transformasyonlar, deformasyonlar ve formasyonlar meydana getirirler. İşte bu tesir mekanizmasıyla kainatın yürüyüşü ve akışı sağlanır. Varlıkların ruhlar ile, birbirleriyle ve maddeler ile olan ilişkileri kurulur ve böylece kainattaki inkişaf belirli hedefine doğru yürür gider. Tekrar yukarıya getiriyorum. Evet. Burada da senin dediğin gibi yani ruhların tekamüllerine yönelik asli prensipten gelen icaplar. Yani asli prensipte o işleyişin sağlayabilmesi için ya da kainatta yürüyüşün olabilmesi için o tesirlerin, asli prensipten gelen tesirlerin o maddeye ilk ulaştığı anda gene bir süzme mekanizmasından geçirildiğini görüyoruz. Yani o maddenin içerisinde tesirlerin kademeli olarak yayıldığından en başlarda da ne yapmıştık? Söz etmiştik. Hatta maddenin de bu gelen tesirlere göre yanıt verme gücüne göre madde içerisinde de skalalar, dağılımlar, yapılanmalar meydana gelmişti. Burada hep kitapta çok güzel tekrarlanan ifadeler var. Yani form oluşmaları, transformasyonlar, formlardan formlara geçişler, deformasyonlarda yani belli oluşan formların ihtiyacı kalmadığı zaman da
artık dağılmasıyla beraber kainat içerisinde o noktalara ulaşmaları yönünde ne yapıyor? Bu olgular bu kainatın içerisinde yaşanarak ancak sağlanabilir diye. Ve buradaki alışverişin de her zaman için ruh cevher arasında derken buradaki cevheri ben hani bizim kainat maddemizin şu zamanki yani bu madde cevheri arasını kastettiğini düşünüyorum. Buradaki gene endirekt alışveriş fonksiyonlarıyla sonuçlandırılırlar diye de ne yapıyor? İfade ediyor. Tabii sadece varlıklara değil, kainatın içerisinde bakın orada da şunu da belirtmiş. Hani hem bireyler diyor, hem varlıklar diyor, hem ihtiyaca göre oluşan süreçler içerisinde topluluklar diyor. E, Yani kainatın içerisinde meydana gelen farklı gruplaşmalar, toplanmalar, yapılanmalar olduğunu da biliyoruz. Sadece bizim hidrojen alemimiz değil, hani o uzay evren, astronomik yapıyı konuşmuştuk. Ama demek ki onun hem alt kısmında hem de daha üstü sübtilitelerinde de aynı şekilde mekanizma benzer şekilde ilerliyor diye bunu ne yapabiliriz, düşünebiliriz. Gene de ne dedi? Kainatın alt kısmından üst sınırlarına kadar ki biz bu kainatımızın üst sınırları dediğimiz zaman bile aklımızın alabileceği değil. Gene bir sezgiyle ilerleyebileceğimiz bir durum. İleride üniteyle ilgili çok daha açıklamalar yapacak. Bir vahdetler ve idrakler birliği olarak söyleyecek. Ama burada görüyoruz ki üniteye bambaşka yani ayrıca bir özellik ve bir fonksiyon da yükledi. Demek ki asli prensipten gelen tesirler dahi direkt olarak ne yapıyor? Bir madde içerisinde yer almıyor. Gene o üniteden süzülerek ancak maddenin o yapıları içerisinde cüzlere kadar iler. Senin eklemek istediğin bir şey var mıdır? Yani tabii ki tekrar etmiş gibi olacağım ama çok önemli şeyler bunlar. Asli prensipteki icaplar tamamıyla ruhsal ihtiyaçtan, tekamül ihtiyacından kaynaklanan icaplar. Ve bu icapları takip eden, daha doğrusu ruhsal ihtiyaçları takip eden icaplar işte aslında o ayna sistemi orada çalışmış oluyor, çalışmaya başlamış oluyor. O icaplar kainat dışında tesir yok. İcap var. Ama kainata girerken bu icaplar ne oluyor? Kainatın diline dönüyor. Kainatın lehçesine, diline dönüyor. Dilinin kullanışına dönüyor. Dili nedir? Tesirler. Tesirlere dönüşmeye başlıyor ve bu tesirlere dönüşmesini de ünite seviyesinde başlıyor tabii ki. Ve ünitenin özelliği zaten vahdet halinde bu tesirleri vahdet halinde neyin vahdet halinde ama? Vazifeli o varlıklar artık bir ünite haline gelmiş, vahdet haline gelmiş fakat bir tek varlıklar birbirleriyle ünite haline gelmemiş. Tüm kainatla, madde kainatıyla vahdet haline gelmiş. Yani ünitenin ol dediği şey zaten kendisi yine aslında kainatın kendisi olmaya başlıyor. O yüzden kitabın en başında siz doğa diye yarım adlandırdığınız dediği şey de odur zaten. Üniteden gelen diyor. Bakın oraya gidebilir miyiz hızlı bir şekilde? Kitabın en başındaki o elinde kitap var mı önünde? Bir dakika. Buradan sistemden biraz zor oluyor. Yo elinde temiz kitap vardı ya sayfalar. Benim bu kitap etrafımızda gördüğümüz, hissettiğimiz, yarım olarak doğa diye adlandırdığımız ahengin bir parçasıdır. Kainatımızda tekamül diye adlandırabildiğimiz onurlu yolun insanların bilgilerine olan bir köprüsüdür. İnsanın dar bir madde hayatını geniş ve idrakli olan ileri bir safhaya bağlayan biricik yoldur. Bu ne bizim, ne siz insanların, ne de hiçbir kimsenindir.
Bu ilahi nizamın insanlara bir hediyesidir. Yani doğadan bir parçadır. Bakın ilahi nizamla yani düzenle, ilahi düzenle ki ilahi düzenin kendisi aslında ünitedir. Yani ünitedir. İlahi düzenin kendisi o vahdet hali ilahi düzendir zaten. E, bunu doğayla birleştiriyor. Ama doğa kelimesi diyor sizin anladığınız gibi yani ya da şamanik anlayışta olduğu gibi yalnızca görünen hidrojen atomu alemindeki gördüğünüz doğa değil diyor. Çok daha geniş yani kainatın kendisidir diyor. Yani burada artık her şey birbiriyle bir oluyor. İşte bir olma anlayışı, bir olma hissiyatı burada iyice kendini bulmaya başlıyor. Ve ünite üniteyi anlamak demek bu birlik anlayışını anlamak demek aslında. Yani asli prensipteki icapların tesirler halinde, vahdet halinde tüm kainata dağılıyor olması ve en ufak zerrelere kadar iniyor olması ve her bir indiği zerrede bir ruhun uygulama yapıyor olması ve bu düzenin hiçbir şaşmazlıkla devam ediyor olması asli prensibin bilgisi ve icapları dahilinde ünitenin el ayak olarak artık kainat içerisindeki yönetici el ayak olarak ve hem el hem ayak hem beyin olarak bütün sistemle bir olarak yaptığı durumdur. Katılımı için tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar ve haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. Yine aynı saatte. Hoşçakalın. İyi akşamlar arkadaşlar.